Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yine kız bebekler için bir etek hazırladım. Etek kısmında hazır dantel kullandım. Üst kısmını şiş ile örerek tamamladım. Eteğimiz 3,5-4 yaşa uygundur. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sizler de modelimi beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Dilerseniz hep birlikte yapımına geçelim. Arkadaşlar, bu etek için kullanacağım dantel. Bunu bütün tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Pamuk dantel diye geçiyor. Ben bu şekilde bu sefer beyazını tercih ettim sizlere göstermek için. 3,5-4 yaş için yapacağım. 1 metre 40 santim kestim. Buradaki her gözü bir ilmek olarak hesaplıyorum. Şimdi ben bundan 60 ilmek olarak bir etek yapacağım. Yani 60-120 büzeceğimiz için bu şekilde 1 metre 40 santime denk geldi. Bunun için şöyle göstereyim. 3,5 numara şiş kullandım. Yine ben misinalı olarak kullanacağım. Bu da 3,5 numara. Ve bir yumak. Tam bir yumak da gitmiyor aslında. 100 gram 220 metre olan ipimizle örgümüze başlayalım. Evet, şimdi buradan bir model şu şekilde bırakacağım. Yani bunu daha sonra böyle içe katlayacağımız için şu kısımdan ilmeklerimizi almaya başlayalım. Burada her göze batarak ilmeklerimi tek tek toplayacağım. Sizin aldığınız dantel belki bu şekilde olmayabilir. O zaman da şurada gördüğünüz gibi, yani ince olabilir gözleri. Bunların da buralardan alabiliriz ilmeklerimizi. Yani şuralardan da alabiliriz. Benim dantelim bu şekilde olduğu için buradan her gözü baştan sona kadar alalım. Evet, şimdi ilmeklerimi topladım. Toplamda 140 ilmek aldım. Şimdi eteğimizi tüm olarak öreceğiz. Yani iki parça değil, tek parça olarak çıkacak. O yüzden ilmek sayım biraz fazla oldu. Siz dilerseniz, benim için zor oluyor derseniz, danteli ikiye kesersiniz. İki parça olarak yanlarda dikiş yapabilirsiniz. Ben tek taraftan dikiş yapacağım. Burada da dikiş payımı yine bıraktım. Bu şekilde bir model olarak bıraktım dikiş payımı. Başlangıçta da bırakmıştım. Bu şekilde. Bunu hiç dikişsiz de yapabilirsiniz. Yani düz olarak örersiniz. Buradan birleştirerek sürekli dönersiniz ama örgü ters düz gittiğimiz için örgümüzde bozukluk olabilir. O yüzden ben tek tarafında dikiş yapacağım. Şimdi ilk sıramızı, ilmeklerimizi aldıktan sonra ilk sıramızı ters olarak devam edeceğiz. Yani bir sıra ters olarak gideceğiz. Bu şekilde sıranın başına kadar
ters olarak bir sıra ters örgümüzü örelim. Evet, şimdi örgümüzün düz yönüne geldim. İlmeklerimizi taktıktan sonra bir sıra sadece ters geldik. Şimdi dantelimize uysun diye ben birkaç sıra ajur örgü öreceğim. Siz bunu örmeyeyim diyorsanız direkt düz örgüye başlayabilirsiniz. Yani ters geldikten sonra düz ters düz ters diye o şekilde de gidebilirsiniz. Ama ben ajur örgüyle birkaç sıra gitmek istedim. Dantelime daha uygun olur diye düşündüm. Şimdi ilk başlangıcımızda ben 2 ilmeği şu şekilde tek seferde alacağım ve bir tane şişime dolayarak bir artırma yapıyorum. Yine 2 ilmeği tek seferde alıyorum, dolayarak bir artırma yapıyorum. Her defasında aynı işlemi yapacağız. Bir dolayıp bir kesiyoruz. Şimdi bu başta 2 ilmeği tek seferde aldık. Gidip döndüğümüzde bir dahakinde farklı alacağız ki buradaki açtığımız delikler farklı farklı yerlere gelsin, üst üste gelmesin. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Böyle devam edelim. Evet, şimdi başlangıçta 2 kesip 1 arttırmıştık. Bu başlangıçta ilk arttırmayı yaptığımız için burada son ilmeğimizde arttırma yapmadık. Yani arttırdıktan sonra 2 tane örüp bırakıyoruz. Şimdi örgümüzün tersine gelelim. Ve yine düz örgü, yani pardon, ters örgü olarak tersten bütün ilmeklerimizi hiçbir işlem yapmadan ters olarak devam ediyoruz. Bakın burada modelimiz çıkmaya başladı. Şimdi ters olarak başa kadar gelelim. Arkadaşlar şimdi ben ters kısımdan tersimi ördüm. Öne geldim. Ama şurada bir şey düzeltmek istiyorum. Başta ilk, yani bundan bir alt sırada gittiğimde, bu ilk modeli koyduğumda bu baştan 2 kestim direkt. Kenar ilmeği bırakmadım. Onu unuttum. Şimdi buraya dönüşte gelirken buraya bir tane arttırma yaptım. Yani 141 tane olmuş oldu. Bir tane ilmekten bir şey olmaz. Şimdi bunun başına bir tane kenar ilmeği eklemiş oldum. Bu şekilde devam edelim tekrar. Şimdi kenar ilmeğimi alacağım. Az önce 2 tane kesip bir arttırmıştım. Yani önce kesip arttırmıştım. Şimdi kenar ilmeğini aldıktan sonra arttırıyorum. Ve kesimi yapıyorum. Az önce kesip arttırmıştım. Şimdi arttırıp kesiyorum. Tam tersini yapıyorum yani. Arttırıyorum. Ve kesiyorum. Bir arttırıp bir kesiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi alt kısımda yaptığım buradaydı. Bu bir diğeri bu tarafa geçmiş oldu. İlmeğimizi bir tane kaydırmış olduk. Yine aynı şekilde bir kesip bir arttırarak sıra sonuna kadar gidiyoruz.
Şimdi burada da bir arttırıp bir kestik. Bitişte de keserek bitireceğiz. Yani burada arttırarak başladıysak bitişte keserek bitireceğiz. Burada keserek başladıysak sonda arttırarak bitireceğiz. Bu şekilde tersten de sadece ters geleceğiz. Bir dahaki sefere de yani 3. sırada yine bu baştaki ilmeğimizi boşalacağız, kenar ilmeğimizi. Daha sonra 2 ilmeğimizi kesip arttıracağız, kesip arttıracağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Modelimiz bu. Aslında çok basit. Bundan bir 3-4 sıra bir yapalım bakalım. 4 ya da 5 de olabilir. Bir bakalım, bir yapalım modelimize, ona göre düz örgümüze geçelim. Evet arkadaşlar, ben şimdi modelimi tamamladım. 5 sıra ördüm. 5 sıradan sonra tersi geldim. Şimdi düzden giderken düz örgü öreceğim. Tersten ters, düzden düz olarak normal düz örgümüze başlayacağız. Bunu bir 10 santim kadar bir bakalım. Şöyle bir 10 santim kadar düz örgümüzü örelim. Daha sonra kesimimizi yapacağız. Kesimden sonra da bel lastiğine geçeceğiz. Bir 10 santim kadar düz örgümüzü örelim. Daha sonra bir bakalım. Evet arkadaşlar, ben üst kısmını tamamladım, düz örgüyü. Ajur örgümüzden sonra düz örgü demiştim. Yani tersten ters ördük. Düzden düz örerek şu şekilde düz örgümüzü tamamladık. Bunu da şöyle göstereyim. 10 santim. 10 santim ördüm. Eteğimizin boyu toplamda 21,5, şöyle yaparsak 22 santim diyelim. 22 santim oldu. Siz bunu dilerseniz bu düz örgüsünü, ajur örgüsünü biraz daha geniş yaparak boyunu uzatabilirsiniz. Dantelinizin genişliğine göre bebeğinizin boyunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi kesme işlemimize geçelim. Yine her zaman yaptığımız gibi 2 ilmeği tek seferde alarak sayımızı yarıya düşüreceğiz. Tüm ilmeklerimizi, her 2 ilmeği tek seferde alarak kesimimizi yapacağız. Bu şekilde baştan sona kadar tüm ilmeklerimizi keselim. Şimdi ben tüm ilmeklerimi topladım. Yani her 2 ilmeği tek seferde alarak kesimlerimi yaptım. 240 ilmekle başlamıştık. 120 ilmeğe düşürdük. Yani büzgümüzü buradan belden yaptık. Bu şekilde. Şimdi üst bel lastiğine geçelim. Örgümüzün tersinden lastiğimize başlayalım. Kenar ilmeğimizi alıp ilk ilmeğimizi ters örüyoruz ve bir düz, bir ters, bir düz olarak devam edelim. Bu şekilde bir ters bir düz olarak, siz dilerseniz 2 ters 2 düz de yapabilirsiniz lastiğini. O sizin zevkinize kalmış. Artık ben bir ters bir düz yapmak istedim. Bu şekilde döndüğümüzde de yine aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters alarak
Lastiğimizi bir 10 sıra örelim, hazırlayalım. Eteğimizi hazırladım. Lastik kısmını tamamladım. Lastiğimiz bitmiş hali 3 santim. Eteğimizin etek boyu 26 santim. Eteğimizin yan dikiş kısımlarını yaptım. Bu şekilde eteğimizi ters çevirip diktim. Dantelimizin fazlalık yaptığım kısımlarını daha önce fazlalık bırakmıştım. Onları da iç kısma çevirerek dikişlerini yaptım. Ve eteğimizi tamamladım. Benim elimde bu şekilde bir çiçeğim vardı. Onu da burada süs olarak kullandım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.